Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizi şöyle güzel bir ipim var. Onunla başlayacağım. Kartopu Gonca. Şöyle göstereyim. 100 gram 300 metre uzunluğu olan bir ip. Renk numarası da K535. %100 akrilik bir ip. Bununla güzel bir model başlayacağız. Kullanacağım şiş 3,5 numara. Modelimiz oldukça güzel ve kolay bir model. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. İpimin kalınlığını da şöyle göstereyim. Evet. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. Modelimizi kurmaya ilmeklerimizi alarak başlayalım. Şu şekilde birinci ilmeğimi aldım. Şöyle ilmeklerimizi çıkaralım. Bu model için 4 ve 4'ün katları artı 3 ilmek sayısına ihtiyacımız var. Yapacağımız örgüye göre ilmek sayımızı bu şekilde ayarlayıp modelimizi kurabiliriz. Hemen ilmeklerimizi sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 model kurmak için artı 3. Toplamda 19 ilmeğim var şişimde. 19 ilmekle modelimizi kurmaya başlayalım. Kenar ilmeğimi ilk sıra olduğu için düz olarak ördüm. Şöyle ben birkaç sıra haroşa yapacağım lastik olarak. Siz de istediğiniz lastik üzerine başlayabilirsiniz bu modeli. Her türlü lastiğe de uyum sağlayabilecek bir model. Ben şöyle birkaç sıra haroşa yapacağım. Kenar ilmeğimi de ördüm. Haroşalarımı ben düz örerek yapıyorum arkadaşlar. Sizin eliniz nasıl alıştıysa o şekilde yapabilirsiniz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yine düz örerek devam ediyorum. İlmeklerimi örmeye. Evet. Birkaç sıra daha tamamlayıp geliyorum. 3 diş şöyle haroşa lastiğimi ördüm. Şimdi modelimizi kurmaya başlayalım. Modelin birinci sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Birinci sıra ön yüzünde bütün ilmeklerimizi düz olarak örelim. Kenar ilmeğimi de ördüm. İkinci sıra arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Birinci sıra ön yüzünde düz, ikinci sıra arka yüzünde ilmeklerimizi ters olarak örelim. Kenar ilmeğimi de ördüm. Üçüncü sıra ön yüzüne geçtik modelimizin. Bakın şöyle iki sıra düz örgümüz oldu. Üçüncü sıra ön yüzünde kenar ilmeğimi örmeden aldım. Birinci ilmeğimi düz olarak ördüm. Kenar ilmeğinden sonra bir düz ilmek ördüm. İpi kendimden tarafa aldım öne yani.
1, 2, 3 ilmek örmeden aldım. İpi arkaya aldım ve 1 ilmek düz ördüm. İpi kendimden tarafa aldım. 1, 2, 3 ilmek örmeden aldım. 1 ilmek düz ördüm. İpi kendimden tarafa aldım. 3 ilmek örmeden aldım. İpi arkaya aldım. 1 ilmek örmeden aldım. İpi kendimden tarafa alıyorum. 3 ilmek örmeden aldım. Ve son kalan ilmeğimi de düz ördüm. Kenar ilmeğimi de ördüm. Üçüncü sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptık. Dördüncü sıra arka yüzüne geçtik modelimizin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi ters örelim. Modelimiz oldukça kolay. Yapımı zevkli bir model. Kenar ilmeğimi de ördüm. Dördüncü sıra arka yüzünde ters olarak ördüm. Beşinci sıra ön yüzündeyiz. Modelimizin bakın şöyle bir görüntüsü var. Beşinci sırada yine aynı işlemleri yapıyorum. Üçüncü sırada ne yaptıysak. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir sıra düz ilmek ördüm. İpi kendimden tarafa aldım. 3 ilmek örmeden aldım. Bir ilmek düz ördüm. Örmeden aldığımda sürekli ipim önde olacak kendimden tarafta. Buna dikkat edelim. 1, 2, 3 ilmek örmeden aldım. 1 ilmek düz ördüm. İpi öne aldım. 3 ilmek örmeden aldım. 1 ilmek düz ördüm. İpi öne aldım. 1, 2, 3 ilmek düz örmeden aldım. 1 ilmek düz ördüm. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. 5. sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptım. 3 sıra bu şöyle örmeden alacağımız işlem var. Arka yüzünde yine bütün ilmeklerimizi ters olarak örelim. 6. sıra arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimi ters olarak örüyorum. Modelimiz 10 sıradan oluşmakta arkadaşlar. Şu anda 6. sırayı yapıyoruz. Arka yüzünde ilmeklerimizi ters olarak örelim. Kenar ilmeğimi de ördüm. 7. sıra ön yüzüne geçtim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek düz ördüm. Yine aynı işlemi yapıyorum. İpi kendimden tarafa aldım. 1, 2, 3 ilmek örmeden aldım. İp kendimden tarafta. Arkaya aldım. 1 ilmek düz ördüm. İpi öne aldım. 1, 2, 3 ilmek örmeden aldım. 1, 2, 3. 1 ilmek düz ördüm. 3 ilmek örmeden aldım. 1 ilmek düz ördüm. 3 ilmek örmeden aldım. 1 ilmek düz ördüm. Kenar ilmeğimi de ördüm. 7. sıra ön yüzünde. 8. sıra arka yüzündeyim. Bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Pardon, ben modelimiz 10 sıradan oluşuyor dedim ama modelimiz 12 sıradan oluşuyor arkadaşlar. Orayı ben de karıştırdım. 12 sırada bir kez modelimizi kurmuş olacağız. Evet. Bakın şöyle
3 tane örmeden aldığımız iplerimiz var. Şimdi onları toplayacağız. Modelin ön yüzündeyiz. 9. sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek yine düz ördüm. Bir tane daha ördüm. Kenar ilmeğinden sonra 2 ilmek düz ördüm. Bakın şu ortadaki ilmeğe geldim. Ortadaki ilmeği örmeden önce alttan girdim. Bu 3 tane ipimi de aldım. Daha sonra ilmeğimi düz olarak ördüm ve hepsini bir topladım yani. Bakın şöyle bir görüntümüz oldu. 3 ilmek düz. 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. Sıradaki ilmeğe gelince alttan şu iplerin altından girdim. 3 tane ipimi sağ şişime aldım. Bakın şöyle. 1, 2, 3. 3 ipimi de aldım. Daha sonra sıradaki ilmeğimi düz olarak ördüm ve iplerimin altından geçirerek bıraktım. 3 ilmek düz. 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. Sıradaki ilmeğimi örmeden önce 3 ipimi de sağ şişime aldım. Alttan geçirdim ve sıradaki ilmeğimi düz örerek iplerin de altından şöyle geçirdim ve bıraktım. 3 ilmek düz, 2, 3 ilmek düz ördüm. Şöyle bir görüntümüz oldu. Sıradaki ilmeğimi de yine örmeden önce 3 ipimi aldım ve ilmeğimi düz olarak ördüm. Hepsinin altından şöyle geçirdim ve bıraktım. 1, 2 ilmek düz ördüm. Bir de kenar ilmeğimi ördüm. 9. sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptık. Örmeden aldığımız o ipleri topladık 9. sırada. 10. sıra arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi düz olarak, ters olarak örüyorum. Onuncu sıra arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi de ördüm. 11. sıra ön yüzündeyiz modelin. Şimdi bir sıra düz örüyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 11. sıra ön yüzünde bütün ilmeklerimi düz olarak öreceğim. Modelimiz 12 sıradan oluşmakta. İlmek sayımız 4 ve 4'ün katları artı 3 ilmek sayısı olarak ayarlayıp modelimizi kurabiliriz. Kenar ilmeğimi de ördüm. On ikinci sıra arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Son sıramız arka yüzünde düz olarak örelim ilmeklerimizi. Sıra sonuna kadar düz olarak ördüm. Kenar ilmeğimi de ördüm. Bakın modelimiz bu şekilde. Modeli bir kez kurmuş olduk arkadaşlar. Bundan sonraki model kurulumu yine aynı birinci sırada nasıl başladıysak o şekilde devam edeceğiz. Modelde kaydırma falan olmayacak. Aynı anlattığım gibi birinci sıradan başlayıp tekrar edebiliriz. Evet, modelimizin de görüntüsü bu şekilde oldu. Şöyle bir parça da ayrı yapmıştım. Onu göstereyim size. Bunu da daha önce yaptım. Bunu da beraber yaptık.
Bunu da şöyle tekstil tipi lastikle başladım arkadaşlar. Bakın bu lastiğe de çok güzel uyum sağladı. Modelimizin arka yüzü de bu şekilde. Kenar ilmeklerimiz de bu şekilde çıkıyor. Modelimiz böyle. Bu renge de yakıştı bence. Sizce? Bu modelden neler yapabilirsiniz? Ya yetişkin örgülerinde kullanabilirsiniz, çocuk örgülerinde kullanabilirsiniz, atkı yapabilirsiniz, bere yapabilirsiniz, yelek, hırka, bluz yapımında. Yani istediğiniz her örgüye uyarlayabileceğiniz bir model. Gayet güzel ve kullanışlı bir model. Yapımı da oldukça kolay. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Beni buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.